Avusturya'nın sakin kasabalarından Amstetten. Sokakları huzur dolu, suç oranı düşük, Avrupa'nın en güvenli bölgelerinden biri olarak bilinen bu küçük kasaba, uzun yıllar boyunca sıradanlığıyla anıldı. Ancak 2008 yılına gelindiğinde, burası modern tarihin en sarsıcı aile içi suçlarından birinin merkezi haline gelecekti. Ve bu suçun merkezinde, Joseph Fritzl adında saygın görünümlü bir adam, onun eşi Rosemary ve en trajik figür olarak da Elizabeth Fritzl vardı. 1935 doğumlu Joseph Fritzl, dışarıdan bakıldığında disiplinli, çalışkan ve hırslı bir adamdı. Elektrik mühendisliği eğitimi aldı, iyi bir kariyer kurdu ve kasabasında başarılı iş insanı olarak tanındı. Ama yüzeyin altındaki kişilik bambaşka bir şeydi. Çocukluğunda annesinden gördüğü baskının kişiliğini şekillendirdiği söylenir. Annesi otoriter, sert, baskıcı bir kadındı. Joseph, ilerleyen yıllarda bu otoriteyi kendi ailesi üzerinde kurmaya kararlıydı. Çevresine karşı saygılı ve nazik görünen bu adam, evin içinde kontrolcü, despot ve korkutucu bir figür haline geldi. Eşi Rosemary ile genç yaşta evlendi. Rosemary, kocasının otoritesine boyun eğen sessiz bir kadındı. Joseph'in sert ve manipülatif karakterine karşı koyamıyor, evdeki düzeni sorgulamadan kabul ediyordu. Bu, Joseph'in yıllar içinde daha da güçlenmesine ve evin tek hakimi olmasına zemin hazırladı. Elizabeth Fritzl, 1966'da dünyaya geldi. Çiftin 7 çocuğundan biriydi. Dışarıdan bakıldığında normal bir aile gibi görünen Fritzl'lerin içinde Elizabeth'in çocukluğu çok farklı geçti. Okuldaki arkadaşları Elizabeth'i sessiz, içine kapanık ama zeki bir kız olarak tanımlıyordu. Ancak evde babasının baskısını hissediyordu. Joseph, çocuklarına karşı mesafeli, sevgisiz ve sertti. Özellikle Elizabeth üzerinde kurduğu kontrol, kardeşlerine oranla çok daha güçlüydü. Gençlik yıllarında Elizabeth'in karakteri, babasının gölgesinde şekillendi. Onun kontrolcü tavırları, kızının özgürlüğünü kısıtlıyordu. Elizabeth büyüdükçe, babasının bu sert tavırları karşısında evden kaçmayı bile düşündü. Nitekim, genç yaşta birkaç kez evden uzaklaşmayı denedi. Ama her defasında Joseph onu geri getirmeyi başardı. 1970'lerde Joseph'in aklında çok daha korkunç bir plan şekillenmeye başlamıştı. Evin altında gizli bir bodrum inşa etmeye karar verdi. Komşularına ve çevresine bunun sığınak olduğunu söyledi. Soğuk Savaş döneminde Avusturya'da pek çok insan nükleer sığınak yapıyordu. Bu yüzden kimse şüphelenmedi. Ancak Joseph'in amacı farklıydı. Yıllar boyunca evin altında gizli odalar inşa etti. Dar koridorlarla bağlanan, ses geçirmez duvarlarla güçlendirilmiş bu alan, dışarıdan fark edilmeyecek şekilde tasarlandı. Kapısı kalın bir çelik kapıydı ve yalnızca Joseph'in bildiği elektronik sistemle açılıyordu. O yıllarda kimse, bu sığınağın aslında yıllarca sürecek bir esaretin sahnesi olacağını bilmiyordu. Elizabeth büyüdükçe babasının baskısı dayanılmaz hale geldi. 1983'te henüz 17 yaşındayken evden kaçmaya çalıştı. Arkadaşlarıyla birlikte bir süre başka bir şehirde yaşadı. Ama kısa süre içinde Joseph onu buldu ve zorla eve geri getirdi. O dönemde çevredekiler Elizabeth'in isyankar bir genç kız olduğunu düşündü. Hiç kimse aslında genç bir kızın babasının baskısından kaçtığını fark etmedi. Bu olay Joseph'in kontrol arzusunu daha da körükledi. Elizabeth'i tamamen kendi gözetimine almak istedi. Kaçma ihtimalini ortadan kaldırmak için yıllar önce planladığı bodrum artık kullanıma hazırdı. 1984 yılı Elizabeth'in hayatındaki en kara dönüm noktası oldu. 18 yaşına gelmişti. Joseph ona bodrumda yardım etmesi gerektiğini söyledi. Masum bir gerekçe sunmuştu. Elektrik kablolarını taşımak, bazı eşyaları düzenlemek. Elizabeth babasına karşı koyamadı ve onunla bodruma indi. Ama o gün yukarı çıkamadı. Joseph kızını kandırarak bodruma çekmiş, kapıyı kilitlemişti. Bundan sonra Elizabeth'in dünyası yalnızca birkaç metrekarelik bu karanlık odadan ibaret olacaktı. Yukarıdaki evde hayat normal akmaya devam ederken
Alt kattaki karanlıkta Elizabeth artık özgürlüğünü kaybetmişti. Joseph, ailesine ve çevresine Elizabeth'in evden kaçtığını söyledi. Polis kayıtlarına göre de Elizabeth, kayıp genç kız olarak arandı. Joseph, kızının kendisine yazdığı sahte bir mektupla bir tarikata katıldığını ve kendi isteğiyle evi terk ettiğini duyurdu. Böylece kimse şüphelenmedi. Elizabeth, Bodrum'da geçirdiği ilk günlerde neyle karşı karşıya olduğunu anlamaya çalıştı. Penceresiz, havasız, küçük bir odada tek başına kaldı. Joseph düzenli olarak yiyecek getirdi ama aynı zamanda onu sürekli kontrol etti. O ilk günlerde Elizabeth'in tek umudu bunun kısa süreceğiydi. Belki birkaç gün, belki birkaç hafta. Ama zaman geçtikçe anladı ki buradan çıkmak kolay olmayacaktı. Amsterdam kasabasında hayat normal seyrinde devam ederken Fritzl ailesi kızlarının kaybolduğunu herkese duyurdu. Joseph'in hazırladığı mektup polise teslim edildi. Komşular ve polis Elizabeth'in gerçekten evden kaçtığına inanıyordu. Ama kimse bilmiyordu ki kayıp olduğu sanılan genç kız aslında birkaç metre aşağıda babasının inşa ettiği bir hapishanede esir tutuluyordu. 1984'ün o bahar günü Joseph Fritzl kızını Bodrum'a kilitlediğinde Elizabeth'in hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Üzerinden geçen ilk saatler genç kız için şok ve korku doluydu. Dar, havasız ve karanlık bir alanda tek başına kalmıştı. Odanın beton duvarları rutubet kokuyordu. Penceresizdi, gün ışığı yoktu. Sadece floresan lambanın soğuk ışığı zamanın akışını biraz olsun belli ediyordu. Ama Elizabeth kısa sürede anladı. Burası geçici bir yer değildi. Babasının onun için hazırladığı yeni bir yaşam alanıydı. Ve bu yaşam alanı aslında yıllarca sürecek bir işkence odası olacaktı. Joseph yıllarını vererek inşa ettiği bu bodrumu olağanüstü bir titizlikle planlamıştı. Yaklaşık 55 metrekarelik bir alanda dar tüneller ve küçük odalar vardı. Yatak, küçük bir lavabo, bir tuvalet ve basit bir ocak. Duvarlar ses geçirmesin diye özel olarak kalın yapılmıştı. Asıl dikkat çekici olan giriş kapısıydı. Kalın çelikten yapılmış, elektronik sistemle kilitlenen bu kapı yalnızca Joseph'in anahtarıyla açılıyordu. Dışarıdan bakıldığında bodruma giren koridor sıradan görünüyordu. Ama o kapının ardında Elizabeth için yıllar sürecek bir esaret gizleniyordu. Elizabeth ilk günlerde babasının amacını tam anlamıyla kavrayamamıştı. Onun kendisini neden burada tuttuğunu anlamaya çalışıyordu. Ancak Joseph çok geçmeden niyetini açıkça belli etti. Elizabeth yalnızca bir tutsak değil, aynı zamanda babasının kurduğu sapkın bir düzenin parçası olacaktı. Joseph sık sık bodruma indi. Ona yiyecek getirdi, talimatlar verdi. Aynı zamanda sistematik bir şekilde onu fiziksel ve psikolojik baskı altında tuttu. Elizabeth'in üzerinde kurduğu bu kontrol, kısa sürede tam bir esir efendi ilişkisine dönüştü. Evdeki diğerleri, Elizabeth'in gerçekten evi terk ettiğine inanıyordu. Elizabeth için ilk yıllar bir hayatta kalma mücadelesiydi. Her gün aynı beton duvarlara bakmak, saatlerin, günlerin ve ayların birbirine karışmasına neden oluyordu. Joseph'in bodruma getirdiği yiyecekler sınırlıydı. Çoğu zaman eski ya da yetersizdi. Ama asıl yıkıcı olan yalnızlıktı. Hiç kimseyle konuşamamak, gün ışığını görememek. Bu, insanın ruhunu yavaş yavaş yok eden bir işkenceydi. Elizabeth, günlüğüne yazmak için Joseph'ten defalarca kağıt ve kalem istedi. Ama çoğu zaman reddedildi. Joseph, bodruma yerleştirdiği elektrikli cihazlarla Elizabeth'in yaşamını sürdürmesine izin verdi. Küçük bir televizyon, birkaç kitap. Ama bunlar özgürlük değil, tam tersine Joseph'in kurduğu düzenin parçasıydı. O, kızını kontrol altında tutuyor, ona ne izleyeceğini, ne okuyacağını söylüyordu. Her gün saatlerce bodrumda kaldıktan sonra yukarıya çıkıyor, normal bir aile babası gibi yaşamına devam ediyordu. Üst katta eşi ve diğer çocuklarıyla yemek yerken, alt katta kendi kızını hapsediyordu. Bodrum'daki yıllar Elizabeth'in umudunu kırmaya başlamıştı. Başlarda dışarı çıkabileceğini, Joseph'in bir gün fikrini değiştireceğini düşünmüştü. Ama zaman geçtikçe bunun olmayacağını anladı. Yine de zihninde
Küçük bir umut ışığı vardı. Dışarıda bir gün fark edileceği, bir gün kurtulabileceği. O küçük umut, yıllarca karanlıkta ayakta kalmasını sağlayacaktı. 1984'ten 1988'e kadar geçen 4 yıl, Elizabeth için mutlak bir esaretin başlangıcı oldu. Penceresiz bir bodrumda geçen günler, Joseph'in kurduğu sapkın düzen ve üst kattaki ailenin hiçbir şeyden habersiz devam eden hayatı. Ama bu henüz başlangıçtı. 1988'den sonra Elizabeth'in esareti bambaşka bir boyut kazanacaktı. Çünkü o karanlık bodrumda Elizabeth sadece bir tutsak değil, aynı zamanda bir anne olacaktı. 1988 yılı Elizabeth'in hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Artık yalnız değildi. Joseph'in esaret altındaki kızına yaptığı baskı, Elizabeth'in ilk çocuğunun doğumuyla bambaşka bir boyuta taşındı. Ve bu doğum, karanlık bodrumda dünyaya gözlerini açan yeni bir hayatın başlangıcıydı. Elizabeth, 1988'de ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Doğum için hiçbir sağlık desteği yoktu. Ne doktor, ne hemşire, ne de steril bir ortam. Yalnızca Joseph'in getirdiği birkaç eski tıbbi kitap ve ilkel ekipman vardı. Joseph, Elizabeth'i doğuma hazırlarken soğukkanlı görünüyordu. Ama Elizabeth için bu, korku ve acıyla dolu bir deneyimdi. Bebek doğduğunda, bodrumun sessizliğini ilk kez bir bebek ağlaması bozdu. Bu, Elizabeth için hem umut hem de daha büyük bir çaresizlik demekti. Artık sadece kendisini değil, bir başkasını da hayatta tutmak zorundaydı. Joseph, doğumdan sonra bodrumda yaşam düzenini değiştirdi. Küçük alana bir bebek yatağı, birkaç oyuncak ve kıyafet getirdi. Ama bu, aslında sapkın düzeninin bir parçasıydı. O çocuk, Joseph'in yeni hayat planının parçasıydı. Elizabeth, çocuğuna bakabilmek için Joseph'in koyduğu kurallara daha fazla uymak zorundaydı. Çünkü her isyanı, bebeğin hayatını tehlikeye atabilirdi. Joseph, bu zayıflığı kullanarak Elizabeth üzerindeki kontrolünü daha da artırdı. Yıllar geçtikçe Elizabeth, bodrumda 6 kez daha doğum yaptı. Toplamda 7 çocuk dünyaya getirdi. Bu çocuklardan biri, doğumdan kısa süre sonra hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Joseph, ölen bebeği gizlice ortadan kaldırdı. Bu olay, Elizabeth için en ağır travmalardan biri oldu. Hayatta kalan çocukların 3'ü, bodrumda anneleriyle birlikte yaşamaya devam etti. Diğer 3'ü ise Joseph tarafından üst kata çıkarıldı. Joseph, Rosemary'ye bu bebeklerin kapıya bırakıldığını, Elizabeth'in tarikat üyeleri tarafından gönderildiğini söyledi. Rosemary bu masala inandı. Çocukları büyüttü. Onları ailesinin bir parçası yaptı. Bu şekilde Fritzl evi ikiye bölünmüştü. Üst katta Rosemary'nin büyüttüğü gizemli torunlar, alt katta ise Elizabeth ve diğer çocuklar. Joseph, çevresine 2 farklı yüz gösteriyordu. Üst katta saygın, çalışkan ve dindar bir aile babasıydı. Alt katta ise kızını ve torunlarını esir eden bir cellat. Komşular, Rosemary'nin evine bırakılan bebekleri garip bulsa da, Joseph'in açıklamaları onları tatmin etti. Elizabeth, tarikat üyeleriyle birlikte yaşıyor. Çocuklarını istemiyor, bize bırakıyor, diyordu. İnsanlar başlarını sallıyor. Biraz garipseseler de fazla sorgulamıyorlardı. Bu açıklama, yıllarca kimsenin gerçeği fark etmemesini sağladı. Joseph, Elizabeth'i sürekli manipüle ediyordu. Ona dış dünyanın kötü bir yer olduğunu, kimsenin onu istemediğini söylüyordu. Çocuklara da, anneniz burada kalmak istiyor, diyerek yalanlar uyduruyordu. Bu psikolojik baskı, yıllarca Elizabeth'in zihnini zehirledi. Ama çocukları için direnmeye devam etti. Onları hayatta tutmak, umudunu kaybetmemek zorundaydı. Yıllar içinde bazı komşular, Fritzl ailesinin garipliklerini fark etti. Joseph'in bodrumuna olan ilgisi, gece geç saatlerde garip sesler, evin önünde duran yeni eşyalar. Ama Amsterdam gibi küçük bir kasabada kimse Joseph gibi saygın görünen bir adamdan şüphelenmeye cesaret edemedi. Herkes kendi hayatına devam etti. Bodrumda büyüyen çocuklar ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yetersiz havalandırma, güneş ışığının olmaması, sınırlı beslenme, tüm bunlar onların gelişimini olumsuz etkiledi. Ama Joseph,
dışarıya hiçbir şey yansıtmadı. Çocukların doktor yüzü görmesine izin vermedi. Elizabeth, her hastalıkta çocuklarını kendi imkanlarıyla iyileştirmeye çalıştı. 1988'den 2000'lerin başına kadar Elizabeth ve çocukları Bodrum'da yaşamaya devam etti. Dışarıda dünya değişiyor, yeni teknolojiler gelişiyor, insanlar hayatlarını yaşıyordu. Ama o Bodrum'da zaman adeta donmuştu ve Elizabeth'in en büyük korkusu bu düzenin sonsuza kadar böyle devam edeceğiydi. Elizabeth'in Bodrum'da doğurduğu çocuklar büyüyordu. Gün ışığını hiç görmeden yetişen bu çocuklar ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Bağışıklıkları zayıftı, ciltleri solgun, gelişimleri geri kalmıştı. En büyüğü 19 yaşına gelmişti ama hala dış dünyayı hiç tanımamıştı. Onlar için sokak, park, okul gibi kavramlar yalnızca annelerinin anlattıklarından ibaretti. Elizabeth elinden geleni yaparak onlara eğitim veriyordu. Ama bu sınırlı ortam çocukların sağlıklı gelişmesi için yeterli değildi. Yıllar içinde Joseph'in anlattığı hikayeler çevredekilerin gözünde tuhaf görünmeye başladı. Elizabeth'in yıllardır kayıp olması ama düzenli olarak mektuplar yollaması birçok kişiyi düşündürüyordu. Komşular mektuplardaki dilin hep aynı olduğunu fark etmişti. Bazıları bunun Joseph'in yazısı olduğunu bile iddia etti. Ama Avusturya'nın küçük kasabasında kimse bu şüpheleri polise bildirmedi. Joseph'in saygın kişiliği her şeyi gölgelemeye yetiyordu. Nisan ayında Bodrum'daki çocuklardan biri, Kerstin, aniden ağır bir şekilde hastalandı. 19 yaşındaki genç kız günlerce baygınlıklar geçiriyor, nefes almakta zorlanıyordu. Elizabeth, Joseph'e yalvararak kızının hastaneye götürülmesini istedi. Joseph ilk başta bunu reddetti. Çünkü bu, yıllardır gizlediği sırların açığa çıkma ihtimalini doğuruyordu. Ama Kerstin'in durumu ağırlaştıkça Joseph çaresiz kaldı. Kızı alıp hastaneye götürdü. Kerstin hastaneye yatırıldığında doktorlar genç kızın sağlık durumundan şüphelendi. Vücudunda güneş ışığı görmemekten kaynaklı D vitamini eksikliği, gelişim geriliği ve yetersiz beslenme belirtileri vardı. Üstelik Joseph'in verdiği açıklamalar mantıklı değildi. "Kızım Elizabeth onu bana bıraktı, tarikatla yaşıyor," diyordu. Ancak doktorlar Kerstin'in yıllardır kapalı bir ortamda yaşadığına dair net bulgular görüyordu. Hastane yönetimi derhal polisi bilgilendirdi. Polis, Kerstin'in annesi Elizabeth'i bulmak istedi. Joseph ise yıllardır tekrarladığı yalanı sürdürdü. Elizabeth, tarikat üyeleriyle birlikte yaşıyordu. Ama artık bu hikaye ikna edici değildi. Polis baskıyı artırdı. Joseph giderek köşeye sıkıştı. Elizabeth'e gidip ondan yeni bir mektup yazmasını istedi. Ancak Elizabeth bu defa farklı bir karar aldı. 24 yıl boyunca karanlıkta yaşamıştı. Ama kızının hayatı tehlikedeydi. Joseph'in yalanını sürdürmesi, Kerstin'in ölümüne yol açabilirdi. Elizabeth ilk kez babasının kontrolüne karşı çıktı. Joseph'e kızının hayatı için hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi. Joseph çaresiz kaldı. 26 Nisan 2008'de Elizabeth yıllar sonra ilk kez Bodrum'dan çıkarıldı. Yanında diğer 2 çocuğu da vardı. Hastaneye götürüldüklerinde polis onları gördü. Elizabeth başta konuşmak istemedi. 24 yıllık korku ona sessiz kalmayı öğretmişti. Ama saatler süren sorgunun ardından nihayet gerçeği açıkladı. "Ben Elizabeth'im. Babam beni 24 yıldır evin bodrumunda tutuyor." Bu cümle Avusturya'yı ve tüm dünyayı sarstı. Elizabeth'in itirafının ardından polis hemen Fritzl ailesinin evine baskın yaptı. Bodrum kapısı açıldığında yıllardır gizlenen korkunç gerçek gün yüzüne çıktı. Dar koridorlar, nemli duvarlar, çocukların yaşadığı küçük odalar. Polis memurları gördükleri karşısında şok oldular. Onlar için bu, modern bir Avrupa kentinde görülmesi imkansız sanılan bir kabustu. Joseph Fritzl, 2008 yılında tutuklandı. Komşuları, arkadaşları, hatta Rosemary bile şok içindeydi. Çünkü Joseph'in onlarca yıldır saygın bir insan olarak tanınan yüzü, aslında insanlığın en karanlık yüzlerinden birini gizliyordu. 2008 yılının Nisan ayında Elizabeth'in itirafıyla birlikte
Avusturya'nın Amstetten kasabasının sıradan görünen o evinin altında saklanan korkunç sır tüm dünyaya yayıldı. Artık Josef Fritzl'in 24 yıl boyunca kızını esir tuttuğu, 7 çocuğun bu bodrumda doğup büyüdüğü ve bir çocuğun da yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı. O andan itibaren sadece bir ailenin değil, bütün bir toplumun yüzleşmesi gereken bir kabus açığa çıkmış oldu. Josef Fritzl tutuklandıktan sonra Avusturya basını günlerce bu olayı manşetlerden düşürmedi. Amstetten'in canavarı başlığı gazetelerin ilk sayfalarında yer aldı. Dava yalnızca ülkenin değil tüm dünyanın dikkatini çekti. Savcılar Josef'e yönelik kapsamlı bir iddianame hazırladı. Suçlamalar arasında cinayet, hastalık nedeniyle ölen bebeğin tedavi edilmemesi ve ölüme terk edilmesi, ömür boyu hapis ve cinsel istismar, özgürlüğü kısıtlama, zorla hapis, ensest suçları yer aldı. Toplamda çok sayıda ağır suçlamayla karşı karşıyaydı. Mahkeme başladığında Josef ilk günlerde suçlarını kısmen reddetti. Çocuklarını ve Elizabeth'i sevdiğini, onları korumak için bodruma kapattığını iddia etti. Hatta çocuklarının düzenli bir hayat yaşadığını, kendilerince mutlu olduklarını söylemeye kalktı. Ama Elizabeth'in ve çocukların ifadeleri, bodrumda çekilen fotoğraflar, sağlık raporları ve fiziki bulgular bu savunmayı çürüttü. Josef'in koruma adı altında yarattığı düzenin aslında sistematik bir işkence olduğu ortaya kondu. Davanın en kritik noktalarından biri Elizabeth'in verdiği ifadeydi. 24 yıl boyunca susturulan, tehdit edilen, aşağılanan bir kadın artık mahkeme salonunda tüm gerçekleri anlatıyordu. O, bodrumda nasıl hapsedildiğini, çocuklarını nasıl o şartlarda büyüttüğünü ve Josef'in kontrolünü tek tek anlattı. Bu ifadeler davayı izleyenleri derinden sarstı. Elizabeth sadece kendi özgürlüğü için değil, çocuklarının geleceği için de konuşuyordu. 2009 yılında mahkeme nihai kararını açıkladı. Josef Fritzl ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca cinayet ve ensest dahil tüm suçlamalardan suçlu bulundu. Cezasını ağır suçlular için ayrılmış, özel bir hapishanede çekecekti. Karar açıklandığında mahkeme salonunda sessizlik hakim oldu. Josef başını öne eğdi. Hiçbir şey söylemedi. Elizabeth ve çocukları içinse bu yıllar süren kabusun resmi olarak sona erdiği andı. Elizabeth ve çocukların yeni hayatı. Özgürlüğe kavuşmak, Elizabeth ve çocukları için her şeyin çözüldüğü anlamına gelmiyordu. 24 yıl boyunca bodrumda yaşayan insanların dış dünyaya uyum sağlaması kolay değildi. Çocuklar ilk kez güneş ışığını gördüklerinde gözlerini kısarak tepki verdiler. Birçoğu açık alan fobisi geliştirmişti. Gökyüzünü görmek onlara ürkütücü geliyordu. Eğitim seviyeleri farklıydı. Bazıları okuma yazmayı yeni öğreniyordu. Avusturya devleti onlara özel bir rehabilitasyon programı hazırladı. Psikologlar, doktorlar, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları bu ailenin yeniden hayata tutunması için seferber oldu. Elizabeth ise yıllar boyunca bastırdığı anne sevgisini özgürce gösterebilme şansı yakaladı. Çocuklarını parklara götürdü, sinemaya, alışverişe çıkardı. Hayatın basit ama değerli anlarını ilk kez deneyimlediler. Avusturya toplumu bu olay karşısında derin bir şok yaşadı. İnsanlar, nasıl olmuştu da modern bir Avrupa ülkesinde, sıradan bir evin bodrumunda 24 yıl boyunca böylesine korkunç bir suç işlenmişti? Devletin sosyal hizmet sistemleri eleştirildi. Komşular, hiçbir şeyden haberimiz olmadı diyerek kendilerini savundu. Ama toplumun genelinde büyük bir suçluluk duygusu hakimdi. Gözümüzün önünde yaşanan bu kabusu nasıl fark etmedik? Bu dava dünya çapında yankı uyandırdı. Gazeteler, yer altındaki aile, Bodrum'daki 24 yıl, Avusturya'nın karanlık yüzü başlıkları attı. Belgeseller, kitaplar, filmler yapıldı. Ama Elizabeth, medyanın ilgisinden uzak durdu. O ve çocukları gizli bir yerde yeni bir hayat kurmaya çalıştı. Kimlikleri değiştirildi, güvenlikleri sağlandı. Elizabeth, çocuklarının özgür bir şekilde büyümesini, geçmişin gölgelerinden uzak kalmalarını istedi. Elizabeth Fritzl'in hikayesi,
İnsan ruhunun karanlıkla mücadelesinin bir sembolü oldu. 24 yıl boyunca kapalı bir bodrumda umutsuzluk ve çaresizlik içinde yaşamıştı. Ama sonunda cesareti ve direnciyle hem kendini hem de çocuklarını kurtardı. Bu dava dünyaya unutulmaz bir ders verdi. En güvenli görünen evler bile en korkunç sırları saklayabilir. Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.